Antik dünya, modern çağın teknolojilerine bile ilham verecek kadar etkileyici harikalara ev sahipliği yapıyor. Piramitlerin inşa tekniklerinden dünyanın ilk mekanik bilgisayarına kadar bu uygarlıkların arkasındaki zeka bizi büyülemeye devam ediyor. Bu teknolojiler sadece yapıların büyüklüğüyle değil, aynı zamanda inanılmaz detayları ve karmaşıklığıyla da dikkat çekiyor. Antik Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar gibi uygarlıklar binlerce yıl önce kendi dönemlerinin mühendislik devrimlerini gerçekleştirdiler. Peki, modern insan olarak bu harikalardan ne öğrenebiliriz? Bugün, antik dünyanın bilinmeyen teknolojilerine yakından bakıyoruz. Mısır piramitleri. Gizemli ve mükemmel. Giza piramidi yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluşur. Her bir taşın ağırlığı 2 ila 15 ton arasında değişir. Daha şaşırtıcı olanı ise bu yapının sadece 20 yıl içinde tamamlanmış olmasıdır. Antik Mısırlılar bu kadar kısa sürede bu kadar devasa bir yapıyı nasıl inşa etti? En yaygın teori, taşların ahşap kızaklarla ve suyla ıslatılmış kum üzerinden taşındığıdır. Ancak bu, milyonlarca taşı bu kadar kısa sürede taşımayı tam anlamıyla açıklamıyor. Bazı bilim insanları, rampalar ve daha karmaşık mekanik sistemlerin kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Piramitler, inanılmaz bir hassasiyetle kuzey-güney doğrultusunda hizalanmıştır. Bu, Mısırlıların astronomi bilgisi sayesinde mümkün olmuştur. Piramitlerin bu yönü sadece bir mezar değil, aynı zamanda bir gökyüzü haritası gibi tasarlandığını düşündürüyor. Piramitlerin içindeki dar koridorlar, taşların kusursuz kesimi ve yerleştirilmesi, modern teknolojiler olmadan nasıl bu kadar hassas yapılabildiği sorusunu gündeme getiriyor. Bu mühendislik harikası, antik dünyanın ne kadar ileri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Antikythera mekanizması, ilk bilgisayar. 1901 yılında Yunanistan açıklarında gemide bulunan Antikythera mekanizması, insanlık tarihindeki en büyük mühendislik buluşlarından biri olarak kabul edilir. Bu mekanizma, gezegenlerin hareketlerini, ayın evrelerini ve güneş tutulmalarını hesaplayabiliyordu. Modern bir saat gibi karmaşık dişli sistemlerine sahip olan bu cihaz, gökbilimciler için bir navigasyon aracı olarak kullanılmış olabilir. Antikythera mekanizmasının yapımında kullanılan dişli sistemler, modern teknolojilerde bile büyük bir etkiye sahiptir. O dönemde bu kadar hassas bir cihazın yapılabilmesi, Yunanlıların mühendislik bilgisi hakkında bize ipuçları veriyor. Bu cihazın daha ileri versiyonlarının yapılıp yapılmadığı hala bilinmiyor. Ancak Antikythera mekanizması, antik çağların teknolojik kapasitesinin ne kadar ileri olduğunu gözler önüne seriyor. Roma su kemerleri, şehirlerin hayat damarı. Antik Roma, su yönetimi konusunda devrim yaratan bir uygarlıktı. Şehirlerdeki su ihtiyacını karşılamak için su kemerleri inşa ettiler. Bu yapılar, yerçekimini kullanarak suyu kilometrelerce uzaklıktan şehirlere taşıdı. Roma, su kemerleri, hafif eğimli yapıları sayesinde suyun akışını sağlıyordu. Kemerlerin taşları o kadar iyi bir şekilde yerleştirilmişti ki, bu yapılar yüzyıllar boyunca ayakta kaldı. Bugün bile bazı Roma su kemerleri hala ayakta ve kullanılabilir durumda. Bu yapılar, antik Romalıların mühendislik konusundaki üstünlüğünü gösteriyor. Bağdat pili. Antik dünyanın elektriği 1938 yılında Bağdat yakınlarında bulunan bu cihaz, antik dünyanın elektriği keşfetmiş olabileceğine dair kanıtlar sunuyor. Bağdat pili, içindeki asidik sıvı ile elektrik üretmek için tasarlanmış gibi görünüyor. Bu cihazın ne için kullanıldığı tam olarak bilinmese de, metal objeleri kaplamak için bir elektroliz cihazı olabileceği düşünülüyor. Bu tür bir teknoloji, antik dünyanın bilgi birikiminin ne kadar ileri olduğunu ve bugünkü teknolojilere ilham kaynağı olabileceğini gösteriyor. Stonehenge, antik astronomik gözlemevi. İngiltere'deki Stonehenge, antik çağda inşa edilmiş ve devasa taş bloklardan oluşan bir yapıdır. Bu taşların yerleştirilme şekli, astronomiyle ilgili işlevsel bir amaç taşıdığına dair ipuçları verir. Yapının dizilimi, güneşin doğuş ve batış yönlerine göre hizalanmıştır.
Yaz gün dönümünde güneş ışınlarının tam olarak belirli taşlar arasından geçmesi, Stonehenge'in bir astronomik gözlemevi olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Tonlarca ağırlıktaki bu taşlar, kilometrelerce uzaklıkta bulunan taş ocaklarından buraya nasıl taşındı? Bu hala çözülmemiş bir mühendislik bilmecesidir. Büyük Çin Seddi. Devasa bir savunma sistemi, binlerce kilometre uzunluğundaki bu yapı, dünyadaki en büyük savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilir. İnşası, milattan önce 7. yüzyıldan milattan sonra 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Seddi inşa etmek için milyonlarca işçi çalıştı. Duvarın tasarımında kullanılan taş, toprak ve ahşap karışımları yapının dayanıklılığını artırmıştır. Çin Seddi sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda Çin'in mühendislik dehasının ve tarihinin bir simgesidir. Maya takvimi. Zamanı ölçmenin ustaları. Mayalar, Mesoamerika'nın en ileri uygarlıklarından biriydi ve zamanı ölçme konusunda olağanüstü bir bilgiye sahiptiler. Takvimleri hem astronomik olaylara hem de dini ritüellere dayanıyordu. Maya uygarlığı 3 farklı takvim kullandı. Haab takvimi, 365 günlük güneş yılına dayalıydı ve tarım faaliyetleri için kullanılıyordu. Tzolk'in takvimi, 260 günlük döngülerle dini ve ritüel amaçlar için tasarlanmıştı. Uzun sayım takvimi, dünyanın başlangıcını milattan önce 3114 olarak kabul eder ve binlerce yıllık bir döngü oluştururdu. Maya takvimi, 2012 yılında son döngüsünün tamamlanmasıyla kıyamet teorilerine ilham kaynağı oldu. Ancak bu, sadece yeni bir döngünün başlangıcını işaret ediyordu. Mayalar, ay ve gezegen hareketlerini büyük bir doğrulukla hesaplamışlardı. Bu bilgi, takvimlerinin sadece bir zaman ölçüm aracı değil, aynı zamanda astronomik bir rehber olduğunu gösteriyor. Maya takvimi, modern takvim sistemleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olmasa da, antik dünyada zamanın nasıl algılandığını anlamamız açısından büyük önem taşır. Büyük Zikkurat, antik dünyanın gökyüzüne uzanışı. Büyük Zikkurat nedir? Mezopotamya'da, özellikle Sümerler tarafından inşa edilen zikkuratlar, tapınaklar ve gökyüzüyle bağlantıyı sembolize eden devasa yapılar olarak bilinir. Büyük Zikkurat, M.Ö. 2100 civarında bugünkü Irak'ta inşa edilmiştir. Bu yapılar piramitlere benzese de düz tepeleri ve geniş basamaklı platformlarıyla farklılık gösterir. Zikkurat'ın tepesinde bir tapınak yer alırdı ve tanrılara adanmış bir mekan olarak hizmet ederdi. Hem dini ritüeller hem de toplumsal etkinlikler için kullanıldı. Ayrıca bu yapılar tanrıların insanlara yakın olması için gökyüzüne ulaşmayı simgeliyordu. Zigguratlar pişmiş tuğla ve asfaltla yapılmıştı. Bu malzemeler bu yapıların yüzyıllarca ayakta kalmasını sağladı. Zigguratlar Mezopotamya kültüründe gökyüzüyle yeryüzü arasında bir köprü olarak görülüyordu. Tanrılarla iletişim kurmak için bir araçtı ve bu antik dünyada dini yapılar için evrensel bir tema haline geldi. Petra Tapınağı, antik dünyanın kumdan oyulmuş harikası. Ürdün'deki Petra, antik dünyadan günümüze kadar hayranlık uyandıran en büyük mimari ve kültürel harikalardan biridir. Milattan önce 4. yüzyılda Nabatiler olarak bilinen Arap bir topluluk tarafından inşa edilen bu şehir, gül kırmızısı şehir olarak da anılır. Petra, kayaların içine oyularak inşa edilmiş, eşsiz bir mühendislik ve sanatsal başarı örneğidir. Petra, Nabatilerin başkenti olarak kurulmuş ve bir ticaret merkezi haline gelmiştir. İpek yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olan şehir, tütsü, baharat ve tekstil ticaretiyle zenginleşmiştir. Roma İmparatorluğu'nun etkisinin artmasıyla Petra, milattan sonra 2. yüzyılda önemini yitirmiştir. Yüzyıllar boyunca terk edilmiş ve 19. yüzyıla kadar kaybolmuş bir şehir olarak kalmıştır. 1812 yılında İsviçreli kaşif Johann Ludwig Burckhardt,
tarafından yeniden keşfedilmiştir. Petra'nın en ünlü yapısı olan El Hazne, bir kumtaşı kayasına oyulmuş devasa bir tapınaktır. Yapı, 40 metre yüksekliği ve 25 metre genişliği ile görenleri büyüler. Nabatilerin zengin kültürünü ve mimari ustalığını sergiler. Petra'nın en büyük yapılarından biri olan Ad-Deir, dini törenler ve ritüeller için kullanılmıştır. 800'den fazla basamakla ulaşılabilen bu yapı, kayaların derinliklerinde saklanmış bir şaheserdir. Petra, çölde olmasına rağmen gelişmiş bir su yönetim sistemine sahipti. Kanallar, havuzlar ve sarnıçlar şehrin su ihtiyacını karşılıyordu ve onu çölün ortasında bir vaha haline getiriyordu. Bugün Petra, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için bir cazibe merkezi olmuştur. Gündüz saatlerinde gül kırmızısı kum taşlarının muhteşem renk değişimi görülürken gece yapılan meşale turları şehrin mistik havasını ortaya çıkarır. Antik dünyanın bu teknolojileri onların sadece ileri düzey bir mühendislik anlayışına değil, aynı zamanda olağanüstü bir yaratıcılığa sahip olduğunu gösteriyor. Piramitlerden su kemerlerine, Antikütera mekanizmasından Bağdat piline kadar bu harikalar bize geçmişin ne kadar büyüleyici olduğunu hatırlatıyor. Peki siz bu teknolojilerden en çok hangisini şaşırtıcı buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.